5 yıllık fiyat artışı dolar bazında %154,34. Bakın Amerika'daki Ford, orası dolarla çalıştığı için 5 yılda %79,92 getiri verirken bizim Türkiye'deki Ford dolar bazında 5 yılda %154,34 fiyat artışına gitmiş. Amerika borsası varken Türkiye borsasında ne işin var? Zaten veriler ortada değil mi? Hem orada dolarla para kazanıyorsun, hem orada temettü aristokratları var, temettü kralları var. Türkiye borsasında temettü yatırımı olmaz, Türkiye borsasında temettü emekliliği olmaz. Çok sık duyuyorsunuz değil mi bunları? Peki bu ne kadar doğru? Bunları söyleyip duranların elle tutulur bir ispatı, bir verisi var mı? Hiç dikkat ettiniz mi? Bunları söyleyenler sadece BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini açıp şuradan şuraya gelmiş mi diyorlar? Yoksa size şu hisseler şöyle olmuş, bu hisseler böyle olmuş. İşte BIST 100'ün getiri grafiği şöyle, dolar bazında şöyle, S&P 500'ün dolar bazında böyle diye ispatlı veriler mi sunuyorlar? Benim izlediklerimin hepsi maalesef BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini açıp Türkiye'de şu olmaz, Amerikan borsası böyle diye, çok affedersiniz ama tırnak içinde kendi ülkesinin borsasını, kendi ülkesinin şirketlerini kötülemekten başka bir şey yapmıyor. Ben bugün sizlere sadece fikir vermeyeceğim arkadaşlar, akıl öğretmeyeceğim. Aynı zamanda veri göstereceğim. Birazdan göreceğiniz tablo bizlere yıllarca gösterilen, yıllarca anlatılan bu hikayeyi tersine çevirebilecek nitelikte. 3M, Coca-Cola, Caterpillar, NWN, LEG gibi Amerika'nın dev şirketleriyle Tüpraş, Ford, İşmen, Ereğli gibi ülkemizin yine dev şirketlerini aynı dönem içinde karşılaştırmış olacağım ve size şu verileri sunmaya çalışacağım. Fiyat artışları, temettü verimleri ve en sonunda da vergi oranları ve vergi dilimleri, her şey rakamlarla gözünüzün önünde olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm arkadaşlar. Ama tabii herkesin de kendi keyfi. Kimseye zorla bu videoyu izleyin diyemem. İzleseniz iyi olur diyeyim. Çünkü bahsettiğim gibi sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Videonun girişinde söyledim. Bir algı var. Peki bu algı neden var? Çünkü sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan hesaplar Türkiye'de yatırım olmaz, Türkiye'de temettü yatırımı olmaz, Türk borsasından bir şey olmaz, Amerikan borsasına yatırım yapın, dolar kazanın diyerek insanları maalesef yönlendiriyorlar. Hele hele bir kişi var ki tam 700 bin takipçisi var ve üzülerek söylüyorum, bu piyasada çok bilinmiş bir kişi, televizyonlara dahi çıkıyor. O dahi bunları söylüyor. Ama onun videosunu da izledim. Onda dahi ispatlı bir veri yok. Aynı biraz önce söylediğim gibi BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini açmış karşısına. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş diyor. Sorular soruluyor. İşte temettü yatırımı falan. Öf artık sormayın, bıktım. Türkiye'de temettü yatırımı olmaz demedim mi size? O olmaz, bu olmaz diyor. Ve kendine soru soran insanlara, gerçekten güzel sorular da var içlerinde, yorumlarda. Onları da çok affedersiniz ama tırnak içinde cahillikle suçluyor. Peki hocam diyeceksiniz, bu kişilerin söyledikleri yanlış mı? BIST 100'ün dolar bazlı grafiği öyle değil mi? Evet arkadaşlar, BIST 100'ün dolar bazlı grafiği o şekilde. Onda zaten bir sıkıntı yok. Ama sadece bu hikayenin çok küçük bir kısmı. Gerçek tabloyu görebilmemiz için çok daha derinlere inmemiz gerekiyor. Öncelikle Amerika tarafından başlayalım. Amerika'da temettü aristokratları diye belli başlı hisseler var. 25 yıldır sürekli temettüsünü arttırmış, sürekli temettü ödemiş. İşte piyasa değeri şu kadar olacak, bu kadar olacak. 25 yıldır temettü ödeyecek, temettülerini arttıracak gibi karşılamaları gereken çok güzel veriler isteniyor bu şirketlerden. Düşünsenize 25 yıl temettü arttıracak, 25 yıl düzenli temettü verecek. Ne kadar güzel değil mi? Bir de daha ilerisi var, temettü kralları diye. Bunlar da 50 yıldır üst üste temettü vermiş şirketler. Bu daha da kulağa hoş geliyor değil mi? 50 yıldır sürekli temettü dağıtıyor. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Bunun da bilgisini vereyim. Sadece örnek amaçlı söylüyorum. 3M, Caterpillar, Coca-Cola, LEG, Ford Motor, NWN gibi gerçekten dev şirketler. Bunların bazıları temettü aristokratları listesinde, bazıları temettü kralları listesinde. Peki bunların temettü verimi ne? İşimiz temettü ya. Bunlar gerçekten yıllardır düzenli temettü veren dev şirketler. Bunu kabul ediyorum. Çok köklü firmalar, bunu da kabul ediyorum. Ama ortalama temettü verimleri ne, bunu biliyor musunuz? %2 ile 5 arasında değişiyor. Çok güzel, istikrarlı ama acaba bu getiriler, bu temettü verimleri ya da bu hisselerin kendi performansları Türkiye'deki temettü hisseleriyle kıyaslandığında hala bu kadar etkileyici olabiliyor mu? Bakın BIST 100'de demiyorum. Türkiye'deki temettü hisseleriyle diyorum. Şöyle bir düşünüyorum. O insanları izledikten sonra Allah Allah, ben mi yanlış görüyorum diyorum. Ben mi yanlış verilere bakıyorum diyorum. Ben mi yanlış hesaplıyorum diyorum. Evet, Amerika'da bu şirketler temettü makinesi gibi çalışıyor ama hem temettü verimi düşük, hem hisse performansı
performansları düşük hem de hisselerin fiyatları bana göre çok önden gidiyor arkadaşlar. Yani pahalı fiyatlar diyebiliriz. Şimdi geçelim işin net kısmına, yani rakamlara, verilere ve ispat kısmına. Ama öncelikle bir ricam olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ben ikinci bir YouTube kanalı kurdum. İsmi Afiyet Go. Yine hobim olan, işte kısa sürede yapılabilen yemekler, tatlılar, sağlıklı atıştırmalıklar gibi içerikler üreteceğim orada. Biliyorsunuz ben artık finansal özgürüm. Herhangi bir yerde çalışmıyorum. Kendi vaktimi geçirmek için sizlere YouTube çekiyorum. Ve bu da benim ikinci kanalım oluyor. Ve bu ikinci YouTube kanalım olan Afiyet Go kanalına sizlerden destek rica ediyorum. Kısa sürede 1000 abone ve 4000 saat barajını aşabilmek için kanalımız 20.000 kişilik dev bir aile. Herhalde beni kırmazsınız diye düşünüyorum. Yorumlar kısmına kanalın linkini de sabitlerim. Eğer abone olursanız kanalıma çok memnun olurum. Daha çok yeni bir kanal zaten. Sadece bir tane video attım. Orada da haftada bir gün gerçekten hızlı, lezzetli ve pratik tarifleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Nerede kalmıştık? Geçelim demiştik rakamlara, fiyatlara, ispatlara. Şimdi ekranlarınızda 2 tane araştırma verisi getireceğim arkadaşlar. Bakın araştırma verisi diyorum ve bu veriler gerçekten çok fazla ilginizi çekecek. Üstteki araştırmada S&P 500'ün dolar bazında yıllıklandırılmış getirilerini görüyorsunuz. İşte 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl ve 10 yıl olarak düzenlemişler. Bakın üzerine basa basa söylüyorum, getiri endeksi bu. Dolar bazında yıllıklandırılmış 10 yıllık S&P 500'ün getirisi %13.76 olmuş. Üstteki %10.96 ne hocam diyeceksiniz. S&P 500'ün hepsinden birer tane hisse almış ve bunun 10 yıllık performansını hesaplamış. Bu da %10.96 çıkmış. Yani S&P 500 endeksinin kendi getirisinden daha aşağıda kalmış. Çok enteresan değil mi? Şimdi resmi biraz daha büyütelim ve devam edelim. Burada da Sayın Serkan Ünal ve Yasemin Yurtoğlu hocalarımızın 2024 yılında hazırlamış olduğu bir araştırma. Bu araştırma gerçekten çok güzel ve çok detaylı. İnternette bu araştırmayı ücretsiz olarak zaten bulabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz girip siz de bakabilirsiniz. Buraya da öncelikle şöyle kısaca anlatmak istiyorum. BIST 100 değil de BIST tüm için bir araştırma yaptılar. Yani aynı S&P 500 gibi borsadaki tüm hisselerden birer tane almışlar. Yani hepsinden eşit alım yapmışlar ve başka hiçbir şey yapmamışlar. Ve yine 10 yıllık araştırmalarını yapmışlar. Bunun sonucu ne çıkmış biliyor musunuz? O cümleyi size aynen okuyorum şu anda hiçbir yorum yapmadan. 10 yıllık bir zaman dilimi için dolar bazında, bakın dolar bazında diyorum, yıllık bileşik %21.7 getiriye işaret ettiği görülmektedir. S&P 500 kaçtı? Biri 13 nokta küsür, biri 10 nokta küsürdü değil mi? 10 nokta küsür olan aynı BIST'te yaptığımız gibiydi. S&P 500'deki tüm hisselerden aldık ve başka hiçbir şey yapmamıştık. Bizde bu rakam dolar bazında %21.7 çıkıyor arkadaşlar. Biraz ezberler bozulmaya başladı, öyle değil mi? İşte size 2 tane gerçek araştırma, ispatlı araştırma, ispatlı veri. Daha bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bizim olayımız ne? Temettü. Ben boş durur muyum? Bir de temettü için kendim bir araştırma yaptım ve bunu bir tabloya döktüm arkadaşlar. Ve bunu size daha net anlatabilmek için hem Amerika'dan hem de Türkiye'den belli başlı temettü hisselerini, bu aristokratlar, krallar dediğimiz, Türkiye'den de güzide, sokaktaki çocuğa sorsanız bileceğiniz temettü hisselerini, son 5 yıllık performanslarını ele aldım. Bunu yaparken hem fiyat artışlarını hem temettü verimlerini hem de herkesin unuttuğu en önemli konu olan vergisel olayı sizlere çok net şekilde bu tabloda göstermeye çalıştım. Hadi şimdi geçelim tabloya. Hep birlikte detayları görelim. Biraz önce de söylediğim gibi bence herkes çok fazlasıyla şaşıracak. Öncelikle tabloyu size kısaca anlatmak istiyorum. Tablo 6 Ocak 2020 yılından başlıyor. 22 Ekim 2025 gününde sona eriyor arkadaşlar. Amerika'dan seçmiş olduğum aristokratlar, krallar içinde temettü verimi yüksek dediğimiz hisseler içinden 6 tane şirket, dev şirket. Türkiye'de de seçmiş olduğum şirketler Ford, Tüpraş, İşmen ve Ereğli. Tekrar söylüyorum, bunlar asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizlere bazı gerçekleri anlatabilmek için, bize sunulan bu algıyı, bu ezberi bozabilmek için seçmiş olduğum örnek şirketlerdir. Bunun da tekrar uyarısını yapıyorum. Amerikan şirketleri hangileri? 3M, Ford Motor, NWN, Coca-Cola ve Caterpillar. Türk şirketlerini de zaten saydık.
Bu tabloda bütün hisselerin 5 yıllık fiyat artışı, ortalama temettü verimi, vergi oranları ve tabii haliyle Türk hisseleri için 5 yıllık fiyat artışı dolar bazlı olarak size gösteriliyor. 3M şirketine bakalım önce Amerika'da. 5 yıllık fiyat artışı %37.29'muş. Ortalama temettü verimi de %5.6 ile %6 arasıymış. Ford Motor 5 yıllık fiyat artışı %79.92'ymiş. Ortalama temettü verimi de %4 ile 5 arasıymış diyelim biz ona. NWN 5 yıllık fiyat artışı %18 ama eksi. Yani %18 eksiye götürmüş bizi. %4.4 ile %5 arasında da bir temettü verimi var ortalama. LEG %76 geriye götürmüş bizi. Yani eksi %76'da 5 yıllık fiyat artışı. Ortalama temettü verimi de %6 ile %7 arasında. Bu kaybı en azından temettüyle telafi etmeye çalışan bir şirket diye görüyorum ben bunu. Coca-Cola, Warren Buffett'ın sadece yılda aldığı temettüler bile Türkiye'de birçok insanın 7 sülalesine yeter arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Öyle bir şirket bu. Coca-Cola'nın 5 yıllık fiyat artışı %52.86. Ortalama temettü verimi de %3 ile 4 arası. CAT 5 yıllık fiyat artışı %300. Ortalama temettü verimi de %2.1 ile %3 arası. Şurada benim gördüğüm şeyi siz de görüyor musunuz? İki tane şirket zaten tamamen zarara uğratmış. Diğerleri %37, %80 ve %52 gibi 5 yıllık fiyat artışı yaşamış. Bir tek burada Caterpillar %300'lük bir fiyat artışı var ama onun da temettü verimi %2.1 ile %3 arasında sadece. Geçelim bizim şirketlerimize. Ford Oto. Amerika borsasında Ford'u aldık. Türkiye'de almazsak olmazdı. Türk borsasındaki Ford Oto 5 yıllık fiyat artışı %1716. Ortalama temettü verimi %7-7,5 arası. 5 yıllık fiyat artışı dolar bazında %154.34. Bakın Amerika'daki Ford orası dolarla çalıştığı için 5 yılda %79.92 getiri verirken bizim Türkiye'deki Ford dolar bazında 5 yılda %154.34 fiyat artışına gitmiş. Yani 6 Ocak günü 0.92 dolarmış fiyatı, 22 Ekim günü de 2.34 dolarmış fiyatı. Geçelim Tüpraş'a. Tüpraş'ın 5 yıllık fiyat artışı da TL bazında %1333.88. Tüpraş'ın temettü verimi ortalama %6 ile %7 arası. Bunun düşük kalmasının sebebi de pandemide 2 sene temettü vermemesidir. Bunun bilgisini de buradan vereyim. Tüpraş'ın dolar bazlı 5 yıllık fiyat artışı ne? %100.46. Yani Tüpraş 6 Ocak 2020 günü 2.15 dolarmış. 22 Ekim 2025 itibariyle de Tüpraş 4.31 dolarmış. Bu da %100.46 gibi bir rakama tekabül ediyor. Tüpraş'ın rakibi olarak gösterebileceğimiz şirket zaten dolar bazında %18 kaybettirmiş. Temettü verimi de %4.4 ile %5 arası. Geçelim İşmen'e. İşmen'in 5 yıllık fiyat artışı %5948,57. İnanılmaz bir rakam. İşmen'in ortalama temettü verimi %4,5-5,5 arasında değişiyor. İşmen'in 5 yıllık dolar bazında fiyat artışı nedir? Hemen ona bakalım. İşmen 6 Ocak 2020 tarihinde 0.12 dolarmış ve 22 Ekim 2025 tarihindeki fiyatı da 1.01 dolara tekabül ediyormuş. Bu da tam tamına dolar bazlı olarak 5 yıllık fiyat artışını bizim önümüze %741.66 olarak sunuyor arkadaşlar İşmen'de. Ereğli'yi baz aldım. Ereğli'yi niye baz aldım arkadaşlar? Ereğli çünkü biliyorsunuz son yıllarda durumu malum, bir yatırımı var ve bu yatırımdan dolayı çok fazla temettü dağıtamıyor. Yatırıma tabii para harcadığı için bilançoları çok olumlu gelmiyor. Ama son zamanlarda yavaş yavaş düzelmeler görüyoruz. Tekrar söylüyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi amaçlı veriyorum bunları. Ereğli'de de 5 yıllık fiyat artışı, bakın Ereğli'nin bu kötü dönemlerinde dahi 5 yıllık fiyat artışı %693.56. Yani bu rakam şu Amerikan hisselerinin hiçbirinde yok. Bunlar temettü aristokratları, temettü kralları diye geçen hisseler. Ortalama temettü verimi Ereğli'nin tabii son yıllardan dolayı çok düştü. %2'lere düştü son 5 yılda. Ve 5 yıllık fiyat artışı dolar bazlı Ereğli'de şu 0.58 dolarmış 6 Ocak 2020 günü, 22 Ekim 2025 günü de Ereğli'nin fiyatı takribi 0.65 dolara tekabül ediyormuş. Bu da 5 yıllık fiyat artışı dolar bazındaki fiyat artışını bize %12.06 olarak gösteriyor. Şimdi ben size soruyorum. O bilgisayarın başına geçip Türkiye'de temettü yatırımı olmaz, Amerika borsası şöyle, temettü aristokratları var, temettü kralları var, şöyle kazandırıyor, böyle kazandırıyor diyen insanlar sizce doğruyu mu söylemiş? Bir de hiç kimsenin
bahsetmediği vergi kısmı var. İşin vergisel boyutuna da bakalım. Amerika'da hisse alım satımında vergi var arkadaşlar. Bakın burada solda aşağıda göreceksiniz. Burayı okuyabilirsiniz. Ben şimdi burayı uzun uzun okuyup sizin kafanızı ütülemeyeceğim. Burada da bir arkadaşın Amerika hisse senetlerinde yatırım yaptığı zaman %30 stopajdan kurtulmak için hangi belge alması gerektiğini, Türkiye'de birçok aracı kurumun bunu uygulamadığını, uygulayanların olmasına rağmen işte kendi aracı kurumunu uygulamadığını belirten bir şikayeti var. Ne dedik? Hisse alım satım kazanç vergisi var. Bu bir. %20 ile %30 arası stopaj yiyorsunuz aracı kurumunuza göre. Bu iki. Bakın bu çok önemli. Her 18 bin lira kazanç için %15 ile %40 arasında vergi beyan ediyorsunuz. Bu 3. Bu %15 ile %40 neye göre değişiyor? Sen 18 bin lira kazanıyorsan %15 vergi beyanı yapıyorsun. Sen atıyorum 300 bin lira kazanıyorsan işte %25 yapıyorsun. 600 bin lira kazanırsan %40 vergi beyanı yapıyorsun. Şimdi baktığımızda zaten %20 %30 stopaja gidiyor. Hisseyi alıp satarken oradaki karından bir vergi kesiliyor. Bir de üzerine geliyorsun her 18 bin lira kar için %15 ile %40 arasında vergi beyanı etmek zorunluluğun var. Yani kısaca çifte vergiye maruz kalıyorsun diyebiliriz. Şimdi geçelim Türkiye'deki olaya. Türkiye'de biliyorsunuz stopaj %15 arkadaşlar. Türkiye'de de temettünün bir vergisi var ama nasıl var? Türkiye bence inanılmaz bir nimet bu konuda. 660 bin lira üzeri brüt temettü alırsanız eğer o zaman siz sadece vergi beyanı vermek zorundasınız ve bu rakamın yarısını ülkemiz vergiden muaf tutuyor arkadaşlar. Yani siz 661 bin lira temettü aldınız. Bunun 330 bin lirası vergiden tamamen muaf. Geri kalan 330 bin lira için %20 ile %27 arası bir vergi ödersiniz. Ama şunu sakın unutmayın. Kanalımda bu verginin nasıl hesaplandığı var. O videoyu mutlaka izleyin. Buradan tekrar söyleyeceğim. Bir sürü şeyi masraf gösterebildiğiniz için. Mesela en basitinden şöyle örnek vereyim. %15 stopaj ödüyorsunuz ya ama aldığınız temettünün yarısından vergi ödüyorsunuz. O ödediğiniz %15 stopajların tümünü vergiden düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani siz yarısını vergilendirirken stopajın tüm parasını ödeyeceğiniz vergiden düşüyorsunuz. Daha başka kalemler de var düşebildiğiniz. Bu ve bunun gibi kalemlere düştüğünüz zaman ödeyeceğiniz vergi ya komik bir rakam kalıyor ya da tam tersine vergi dairesine alacaklı çıkıyorsunuz. O videoyu da yukarı bir yere koyarım dediğim gibi izleyebilirsiniz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tablo ortada. Veriler ortada, rakamlar ortada, temettüler ortada, hisse performansları ortada, dolar bazlı hisse performansları ortada, vergi olayları ortada. Ben şimdi size tekrar soruyorum. Yorumlarda belirtin lütfen. Amerika borsası gerçekten para mı dağıtıyor, para mı saçıyor? Türkiye borsası insanları bitiriyor mu? Ya da Türkiye borsasında asla temettü yatırımı olmaz mı? Temettü emekliliği olmaz mı? İlla ki Amerika borsasında mı olur? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı yorumlarda lütfen belirtin. Bunlar benim için önemli. Eskiden beri kanalımızı izleyen arkadaşlar bilir. Her yoruma tek tek elimden geldiğince cevap veriyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız için de bunu hatırlatmış olayım. Tabii bir de eğer video hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı, mümkünse paylaşmayı, mümkünse hype diye bir şey çıkmış arkadaşlar. Onu yapmayı lütfen unutmayalım. Gerçekten emek veriyoruz bu videolar için. Abone olmak zaten tamamen ücretsiz biliyorsunuz. Kanalımda ücretli hiçbir şey yok şu an için. Sizlerin aboneliği, sizlerin beni takip etmesi beni gerçekten motive ediyor ve daha iyi içerikler üretmemi sağlıyor. Şimdiden hepinize bunun için de teşekkür ederim. Öncelikle şu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben bu kıyası yaparken ben de onların yaptığı gibi Amerika borsası TÜİKAK, Amerika borsasında yatırım olmaz, Amerika borsasında temettü yatırımı olmaz. İşte bakın Türkiye borsası böyle yener, şöyle yener demiyorum. Sadece şu algıyı yenmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'de temettü yatırımı yapılmaz. Türkiye borsası kaybettirir. Türkiye borsası kumardır. Amerika borsası şahanedir. Amerika borsası böyledir algısını yenmek istiyorum. Ama şu da çok net sizin de gördüğünüz gibi Amerika borsası para dağıtıyor. Amerika borsası para saçıyor. Dolarla para kazandırıyor. İşte Türkiye borsası kaybettiriyor. Türkiye borsası Amerika borsasının yanından bile geçemez. Lafları tamamen ezberden ibaret ve ben de bu videoyla bu ezberi biraz olsun bozmaya çalıştım. Hatta bozmuş bile olabilirim. İnşallah bunu başarmışımdır. Demek ki mesele neymiş? Mesele hangi borsa olduğu değil, hangi şirketleri seçtiğimizmiş, hangi şirketlere yatırım yaptığımızmış. Bakın kabul ediyorum Amerika borsası istikrarlı ama temettü verimi gerçekten ülkemize göre çok daha düşük. Vergi oranları çok yüksek. Vergiye çok fazla maruz kalıyoruz ve bana göre Amerikan hisselerinin birçoğu gerçekten
5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonraki fiyatlarında şu anda arkadaşlar. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki temel analizde hesaplıyoruz. Bunun da videosu var kanalımda aslında. Onu da izleyebilirsiniz. Türkiye borsası evet dalgalı, volatil. A'dan etkileniyor, B'den etkileniyor, C'den etkileniyor. Ama hem temettü olarak yüksek verimli, hem hisse performansı olarak yüksek verimli, hem de inanılmaz bir vergi avantajı var. Temettüde net kazanç %90 üzerinde hep Türkiye lehine, Türk borsası lehine, Türk şirketleri lehine. O zaman iş nereye geliyor arkadaşlar? Bir yatırımcı için doğru olan nedir? Risk ve getiri dengesini kurmaktır. Bunu çok iyi anlayabilmektir. Aslında önemli olan nerede yatırım yaptığımız da değil. Amerikan borsası, Türk borsası, İngiliz borsası. Nasıl bir yatırım stratejisi uyguladığımızdır. Çünkü yatırımda önemli olan doğruyu bilmek ve kendi kararını sağlam temellerle kendin verebilmektir. Siz araştırın, sabırlı olun, doğru şirketlere ortak olun. O kazanç zaten gelip sizi bulacaktır arkadaşlar. Özetle yatırımcı aklını kullanırsa, sabırlı olursa, doğru şirketlerde olursa Türkiye'de de aristokrat gibi yaşar. Türk borsasında da aristokrat gibi para kazanır. Amerika borsasında da aristokrat gibi para kazanır. Bilmem nerenin borsasında da aristokrat gibi para kazanır diyelim ve şöyle devam edeyim. İnşallah hepinizin hoşuna giden, işine yarayan ve yararlı bir video olmuştur. İnşallah bazı ezberleri bozabilmişimdir. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.